Dünyanın en ücra köşelerinden birinde insan dayanıklılığının sınırlarının zorlandığı, doğanın acımasızlığıyla endüstrinin yıkımının iç içe geçtiği bir şehir. Burası Norilsk. Rusya'nın Sibirya bölgesinde, Kuzey Kutbu Dairesi'nin 300 kilometre kuzeyinde, adeta dünyanın sonundaymış gibi duran bir yerleşim yeri. Buraya karayoluyla ulaşmak imkansız. Rusya'nın geri kalanına ana kara diyen Norilsk sakinleri için tek bağlantı hava veya deniz yolu. Yabancıların ise buraya adım atması için özel izin gerekiyor. Peki neden bu kadar izole bir şehirde, bu kadar zorlu koşullarda 180 binden fazla insan yaşamayı seçiyor? Ve daha da önemlisi, neden Norilsk dünyanın en kasvetli şehri olarak anılmakta? Ve evet, Norilsk'te gerçekten de güneş 2 ay boyunca hiç doğmuyor. Aralık ve Ocak aylarında şehir tamamen karanlığa gömülüyor. Buna karşılık yaz aylarında da 2 ay boyunca sürekli gün ışığı, yani gece yarısı güneşi yaşanıyor. Bu aşırı koşullar Norilsk'i sadece coğrafi olarak değil, psikolojik olarak da bir uç noktaya taşıyor. Norilsk'in hikayesi sadece doğanın acımasızlığıyla değil, insan eliyle yaratılan acılarla da yazılmıştır. Şehrin temelleri 1935 yılında bir Gulag çalışması kampı olan Norilsk olarak atıldı. Dondurucu soğukta zorla çalıştırılan yüz binlerce mahkum bu şehrin ve devasa madencilik tesislerinin inşasında kullanılmıştır. Norilsk 1935'ten 1956'ya kadar faaliyet gösterdi. 1951'de 72.500 mahkuma ev sahipliği yaparken kampın tarihi boyunca toplamda 400.000 mahkumun geçtiği tahmin ediliyor. Bu mahkumların en az 16.806'sı zorla çalıştırmakta, açlık ve aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Şehirdeki Norilsk Gold Gate gibi anıtlar bu kurbanları anmak için dikilmiştir. Bugün Norilsk'te yaşayan birçok kişi o mahkumların torunlarıdır. Peki bu kadar acımasız bir ortamda neden bir şehir inşa edildi? Cevap yerin derinliklerinde saklı. Norilsk dünyanın en büyük nikel, bakır ve paladyum yataklarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Küresel nikel üretiminin %20'si, paladyumun %50'si buradan geliyor. Bu madencilik ve metalurji operasyonları Rusya'nın gayri safi yurt içi hasılasının %2'sine katkıda bulunuyor. Sovyet hükümetinin stratejik madenlere olan ihtiyacı zorla çalıştırmanın kullanılmasına yol açtı ve Norilsk'i hem muazzam doğal kaynakları hem de aşırı insan sömürüsünün bir ürünü haline getirdi. Şehrin acımasız kökenlerine ve süregelen zorluklarına rağmen Norilsk'in nüfusu 2016'dan bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. Hatta 2017'de şehre göç ilk kez dışarıya göçü aştı. Bu durum Norilsk'in en kasvetli şehir imajıyla çelişiyor. Bunun arasında madencilik işleri gibi ekonomik fırsatlar ve potansiyel olarak daha düşük yaşam maliyetleri gibi faktörler de yatıyor. İnsanlar tehlikeli bir ortamda bile finansal olarak yaşayabilir olduğu için burada kalmaya devam ediyor. Norilsk sürekli olarak dünyanın en kirli şehirleri arasında gösterilmekte. Rusya'nın resmi olarak en kirli şehri unvanına sahip. Norilsk nikelin eritme operasyonları başta kükürt dioksit olmak üzere ciddi hava kirliliğinden doğrudan sorumludur. Norilsk'in nikel madenleri küresel kükürt dioksit emisyonlarının %1'ini üretiyor. Yılda ortalama 1,9 milyon ton kükürt dioksit salınımıyla Rusya'nın toplam kükürt dioksit kirliliğinin yarısından fazlasını ve ABD'nin tüm kaynaklarından yıllık toplam emisyonlarına eşit bir seviyeye ulaşıyor. Bu dumanlar uzaydan bile tespit edilebiliyor. Hava kirliliğine ek olarak her yıl havaya 4 milyon ton kadmiyum, bakır, kurşun, nikel, arsenik, selenyum ve çinko gibi ağır metaller salınıyor. Kar siyah, sarı, hatta pembe renkte yağabiliyor. Şehrin etrafındaki 5,9 milyon dönümlük bir alan ölü veya ölmekte olan ormanlarla kaplı bir ölü bölge haline gelmiş durumda. Norilsk'in çevresel felaketleri sadece hava veya suyla sınırlı değildir. Arktik'teki artan sıcaklıklar şehrin üzerine inşa edildiği permafrostun çözülmesine neden oluyor. Bu durum binaların temellerindeki çatlaklara ve yapısal istikrarsızlığa yol açıyor. Rusya'nın Arktik bölgesindeki enerji altyapısının neredeyse %70'i risk altında. 2020'deki devasa dizel yakıt sızıntısı da doğrudan permafrostum çözülmesiyle ilişkilendirilmiştir. Tehlikeli bir geri besleme döngüsü yaratıyor. Küresel ısınma permafrostunu eritirken bu da sera gazlarını serbest bırakarak ısınmayı daha da hızlandırıyor.
Bu aşırı koşullar altında yaşamak, Norilisk sakinleri için benzersiz zorluklar ve adaptasyonlar anlamına gelmekte. 2 ay süren kesintisiz karanlık, kutup gecesi sendromuna yol açarak anksiyete, sinirlilik, yorgunluk, uyku bozuklukları ve yaygın depresyona neden oluyor. Bu zorlu koşullarla başa çıkmak için Norilisk sakinleri benzersiz stratejiler geliştirmiştir. Zamanlarının çoğunu kapalı alanlarda geçirmeyi tercih ediyorlar. Binalar şiddetli rüzgarları kesmek için rüzgar kırıcı görevi görecek şekilde tasarlanmışlardır. Dairelerde doğal ışığı taklit etmek için UV lambaları yaygın olarak kullanılıyor ve solaryumlar oldukça popüler. Yeraltı ortak alanları, restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezleri soğuktan korunmak için bir sığınak sağlıyor. Fiziksel aktivite, sağlıklı kalmanın en iyi yolu olarak görülüyor ve sporlar oldukça da popüler. Hatta buzla yüzme, kışla başa çıkmak için uygulanan benzersiz bir aktivitedir. Ancak bu adaptasyonların da bir bedeli var. Norilisk'te yaşam beklentisi Rusya ortalamasının yaklaşık 10 yıl altında. Sakinler yüksek solunum yolu hastalıkları, akciğer hastalığı, sindirim sistemi bozuklukları, kanserler, alerjiler, kardiyovasküler dejenerasyon ve kan bozuklukları oranlarından müzdaripler. Yetişkinlerin sadece %4'ü sağlıklı kabul ediliyor. Yerli halkların geleneksel kültürleri, Sovyet politikaları ve sanayileşme nedeniyle değişmiş veya önemli ölçüde silinmiş durumda. Geleneksel bir besin kaynağı olan rengi sürüleri tesisin kirliliği nedeniyle genellikle tüketilemeyecek kadar kirlenmiş durumda. Rusya'nın geri kalanı için kullanılan ana kara terimi Norilisk'in derin izolasyon hissini vurgulamaktadır. Metalurji ile ilgili bir işi olmayan gençlerin çoğu kıtaya gitmek için umutsuzca şehri terk etmek istiyor. Ancak tüm zorluklara rağmen Norilisk'te güçlü bir topluluk duygusu var. Müzik ve dans için Mekanika Kulübü gibi benzersiz sosyal fenomenler ortaya çıkmış. Sakinler boş sanayi bölgelerini eğlence için evcilleştirmişlerdir. Norilisk'in geleceği devasa madencilik şirketi Nornickel'in çevresel taahhütleri ve Rusya hükümetinin kentsel yenileme planlarıyla şekillenmektedir. Nornickel, kükürt dioksit emisyonlarını azaltmak için Kükürt Programı 2.0'a 4.1 ila 5 milyar dolar yatırım yapacağını da taahhüt etmiştir. Hedefler iddialı. 2023'e kadar %45, 2025'e kadar %90 emisyon azaltımı. Bu kapsamda 2016 yılında eski eritme tesisi kapatıldı ve kükürt dioksiti yakalayıp sülfürik aside ardından alçıya dönüştürme çalışmaları yürütülmekte. Şirket ayrıca permafrostun çözülmesinin etkilerini değerlendirmek ve binaların stabilisini sağlamak için kapsamlı izleme sistemleri ve mekanik zemin soğutmaya yatırım yapıyor. Rus hükümeti Norilisk'in sosyo-ekonomik gelişimi için 2035 yılına kadar kapsamlı bir plan onayladı. Bu plan konut yenileme, yeni bir hastane gibi sosyal tesisleri inşası, peyzaj düzenlemesi ve altyapısındaki modernizasyonlara odaklanmıştır. Şehir, tek şehir konseptinden uzaklaşma çabası içinde. Yüksek teknoloji girişimcilik, yaratıcı endüstriyel ve turizm için teşvik ediliyor. Arktik turizm kümesinin geliştirilmesiyle turist akışında artış yaşanmış. Mimari açıdan modern binalar, topluluk merkezleri ve hatta bir Arktik modern sanat müzesi için de planlar var. Ancak tüm bu vaatlere rağmen Norilisk'in çevresel geleceği garanti altında değildir. Geçmiş ve devam eden kirliliğin boyutu, ihmal geçmişi ve bazı iyileştirmelerin eskiden tesislerin kapatılmasıyla aynı zamana denk gelmesi, gerçek motivasyon ve uzun vadeli etkinliğe dair soruları da gündeme getirmekte. Hava kalitesi raporlarındaki çelişki de bu şüpheliciliği artırmakta. Permafrost tehdidi de devam ediyor. Şehrin ekonomisi Nornickel'e büyük ölçüde bağımlı kalmaya devam ediyor. Bu da şirketin çıkarlarının ötesinde gerçek özellik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında soruları da gündeme getirmekte. Norilisk'in hikayesi aşırı iklimi, karanlık kulak geçmişi, küresel bir kirlilik hotspotu statüsü ve sakinlerinin dikkat çekici direnciyle tanımlanan bir şehrin hikayesidir. Muazzam mineral zenginliğinin, derin insan acısı ve çevresel yıkımla bir arada var olması Norilisk'in bir çelişkiler şehri haline getirmekte. Norilisk, yeterli çevresel kontrol olmaksızın sanayileşmenin uzun vadeli sonuçlarını, iklim değişikliği ile insan altyapısı arasındaki karmaşık etkileşimi ve inanılmaz zorluklar karşısında insan ruhunun ve adaptasyon kapasitesinin kalıcılığını anlamak için önemli bir vaka çalışması olarak hizmet etmekte.
Norilsk en kasvetli şehir olarak kalmaya mahkum mu? Yoksa gerçekten dönüşülebilir mi? Norilsk'in hikayesi dünyanın en sert sınırlarında insan hırsının maliyetlerinin ve karmaşıklıklarının çarpıcı bir hatırasıdır.